Taşacak bu denizden efsane bir fragman geldi. Reytingler tavan yaptı. Gizlice evlenen İso ve Fadime bombayı patlattı. Şok olan Adil Fadime'yi çok sinirlendirdi. Adil'in Fadime'ye izin vermesinin arkasındaki büyük oyun ne? Şerif ile kol kola gelen Esme neden böyle bir şey yaptı? Yeni bölümde neler olacak? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Fadime ve İso'nun evlenmesine çok sevinenler videoyu beğensinler ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Öncelikle heyecan dolu bir bölüm izledik. Reytingler 15.32 oranla yine tavan yaptı. Peki yeni bölümde neler olacak? İlk olarak Fadime ve İso'nun evliliğiyle başlayalım. Gerçekten hepimizi şaşırtan ve şok eden bir sahne oldu. Şerif Adil'den intikam almak için Fadime'nin ölüm emrini verdi. Bunu da İso'nun yapmasını istedi. Çünkü Şerif hiçbir şekilde İso ve Zarife'ye güvenmiyor. Koçarilerle işbirliği yaptıklarını düşündüğü için büyük bir oyun oynadı. İso'ya, Fadime'yi kazayla ya sen öldürürsün ya da benim yapacak adamlarım var diyerek gözdağı verdi. Buradaki amaç İso'nun bunu yapıp yapmayacağıydı. İso eğer bunu yaparsa, Şerif'in tamamen sağ kolu olacaktı ve sonsuz güveneceği bir adamı haline gelecekti. Çaresiz kalan ve sevdalı olan İso ise çok akıllıca bir plan yaptı. Fadime ile konuşarak evlenmeye karar verdi. Fadime'yi çok seven ve kılına zarar gelse, dünyayı yakacak olan İso, Fadime'nin de onay vermesiyle bu duruma çok sevindi ve gizlice evlendiler. İso'nun buradaki amacı fırtına gelini olursa, amcası Şerif'in hiçbir şey yapamayacağını düşünmesiydi. Plan harbiden güzeldi. Şahsen ben gerçekten ikisinin evlenmesine çok sevindim. Senarist sonunda sesimizi duymuş oldu. Herkes bu evliliği öğrendiğinde de ortalık karışmaya başlıyor. Şerif İso'nun bu hamlesine hiç şaşırmasa da ona güvenmeyeceğini bir kez daha görmüş oldu. Yeni bölümde Şerif'in İso'ya oyunları devam edecek. Fadime ve İso'nun düğünleri olacak. Ancak bu düğünde yine olaylı geçecek diye düşünüyorum. Şerif yine rahat durmayacaktır ve ortalığı karıştıracaktır. Öte yandan Adil kardeşinin gizlice böyle bir şey yapmasına çok öfkeleniyor. Ancak sonradan sakinleşiyor. Çünkü İso'nun da Fadime'yi çok sevdiğini biliyor. Sevenlerin kavuşması için de engel olmuyor. Adil ve Fadime arasında çok duygusal anların yaşanacağı bir yeni bölüm izleyeceğiz. Adil'in silahı hiçbir şekilde bulunamadı. Fadime'nin fırtınalara gelin olması aslında çok iyi oldu. Böylelikle silaha ulaşmak için ipucu arayacak. Sosyal medyada da sürekli dolaşan Eleni mevzusu da sanırım gerçekleşecek. Fadime o eve girdiğinde Eleni'nin abisinin kızı kendisinin de yeğeni olduğunu öğrenecek. Peki bunu kimden duyabilir? İki ihtimali değerlendirdim. Birinci ihtimal İso. İso aslında merhametli ve özünde iyi bir insan. İşte bölümler ilerledikçe Eleni gerçeği ortaya çıkacak ve İso tarafından Fadime'ye bu durum anlatılacak. İkinci ihtimal ise tabii ki Sevcan. Oruç ve Eleni birlikteliğini hazmedemeyen Sevcan bu gerçeği Fadime'ye söyleyebilir. Söyleyebilir derken şunu kastediyorum, bir şekilde duymasına yardım eder. İşte Fadime bu gerçeği öğrendiği zaman ilk olarak abisine söyleyemeyecek. Kendi fikrimce Esme ve Fadime arasında geçen duygusal bir konuşma olacak. Esme ve Fadime bu gerçeği saklamaya devam edecek. Şerif ise Adil'in silahın peşinde olduğunun farkında ve Esme dahil etrafındaki hiç kimseye güvenmiyor. İso'dan beklediği performansı göremeyen Şerif başka oyunlara başlayacak. Esme silahı bulmak için Şerif'in güvenini kazanmak zorunda. Önümüzdeki bölümlerde Şerif ne derse Esme yapacak. Şerif kol kola Fadime'nin istemesine gideceklerini söyleyip dediğini de yaptırıyor. İşte Adil'i çok üzen bu sahnede gerilim dolu anlar izleyeceğiz. İsteme töreninin sorunsuz geçeceği düşüncesindeyim. Umarım beklediğimiz gibi olur. Son bölümde beni çok şaşırtan olaylardan biri de Şirin Fırtına oldu. Şirin Fırtına Fadime'nin anne babası yokken, hasta olduğunda onunla ilgilenmiş ve annelik yapmış. Fadime ve Şirin Fırtına'nın bu sahnelerini çok beğendim. Fadime de zamanında yapılan bu fedakarlıkları bildiği için Şerif vurulduğunda, Şirin Fırtına'nın yanında yer alıp ona destek oldu. Gerçekten çok duygusal sahnelerdi. İşte bölümler ilerledikçe yeni sırların ortaya çıkmasını bekliyorum. Yeni bölümlerde yine flashback sahneler olacak. Benim beklentim Amirum dayı ile Şirin Fırtına'nın geçmişi. İkisinin geçmişini çok merak ediyorum. Bu geçmişe girildiği zaman yeni hikayeler mutlaka çıkacaktır. Son olarak Savcı Feride karakterini gerçekten hiç sevmedim. O kadar itici bir rol yazılmış ki anlatamam. Kendisi normalde çok iyi bir oyuncudur. Kırgın Çiçekler döneminden bilenler bilir. Kader rolüyle hepimizin hafızasına kazınmıştı.
Ancak Taşacak bu denizdeki rolü hiç olmamış. Profesyonel oyuncu olmasına rağmen olaylardaki o ciddiyetini maalesef koruyamıyor. Onun yerine daha ciddi ve dediğim dedik bir savcı gelse heyecanı biraz daha artardı diye düşünüyorum. Savcı Feride bana göre maalesef beklentileri karşılayamadı. Sizce de öyle değil mi? Taşacak bu deniz ile ilgili gelişmeler oldukça ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.